Herkese merhaba. Sizleri 2017 yılına götürüyorum. Beyazlarda Carlsen, siyahlarda Grischuk var. 1+1 balık tempolu bu maçta. Carlsen'in üstün savunması ön planda. Kısa ama inanılmaz yoğun hamlelerle dolu bu oyunu adım adım inceleyelim. At F3, reti açılışı, at F6, G3, G2 karesinde fili için yer açıyor. G6, G7 karesinde fili için yer açtı. B3, B2 karesinde fili için yer açıyor. Uzun çaprazda rakibini karşılamak istiyor. Fil G7, fianchetto yapısını oluşturdu. Fil B2, uzun çaprazda rakibini karşılıyor. Taraflar merkeze piyon yerleştirmedi. Merkez piyonları ile ilgili opsiyonlarını esnek tutuyorlar. D6, E5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açıyor. D4, Karsan merkeze piyon yerleştirdi. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Fil G2, Karsan fianchetto yapısını oluşturuyor. At B7, D4 piyonu Karsen'e merkez alan üstünlüğü sağlıyor. D7 karesine gelen at C5 ve E5 sürüşlerini destekliyor. Brizçuk bu sayede merkez mücadelesine dahil olabilir. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. Kale E8, E5 sürüşünü hazırlıyor. C4, C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E5, Grischuk merkeze piyon yerleştirdi. D4'e hücum ediyor. D alır E5. Karsan gerilimi sonlandırıyor çünkü D alır E5 yapılırsa at alır E5. Karsan piyon kazanırdı. Grischuk at alır E5 ile ısrarcı olursa vezir alır D8. Kale alır D8. Fil alır E5. Karsan yine bir piyon önde kalırdı. Nerede kalmıştık? D alır E5. Grischuk'un E5 hamlesi hatalı mıydı? Tabii ki de hayır. At G4. E5'i açmaza alıyor ve E5 olan baskıyı artırıyor. At C3. D alır E5. Grischuk verdiği piyonu geri aldı. E4. Karsan merkeze piyon yerleştirdi. Rakibinin E4 ile merkezden alan kazanmasını engelledi ve D5 desteğini artırdı. C6, B5 ve D5 karelerini kontrol ediyor. Vezir C2, kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Vezir E7, kale A D1, kalesini açık D dikeyine getirdi. At C5, filin çaprazını açıyor. F5 sürüşünü hazırladı. Fil A3, atı açmaza aldı. B6, at A4, açmazda olan ata baskıyı artırıyor. F5, Grischuk F5 hamlesiyle şah kanadından atak başlattı. At alır C5, B alır C5. Carlsen rakibinin piyon yapısını bozdu. C5 piyonunu koruyabilmek kolay değil. Grischuk bunun karşılığında yarı açık B dikeyini elde etti ama B dikeyinde bir hedef yok. Carlsen'in planı çok basit. Atı D3 karesine getirip C5'e baskıyı artıracak. Grischuk pasif bir savunma yaparak bir şey elde edemez. Grischuk'un bu oyundaki tek seçeneği şah kanadında etkili bir atak oluşturmak. At E1, at D3 gelip C5'e yüklenmek istiyor. F4. Grischuk şah kanadından ilerliyor. At D3. Ver C5'i. C5 korumanın bir yolu yok. Vezir F7. Fil alır C5'in tempoyla gelmesini engelledi. Veziri şah kanadındaki saldırıda kullanmak istiyor. Fil alır C5. Karsan bir piyon öne geçti. G5. Şah kanadındaki piyon sürüşleriyle rakip şahı sıkıştırma planının daha başlangıcı ama alan kısıtlaması ve baskı yavaş yavaş kuruluyor. F3. Karsan atı kovuyor. Devamında G4 ile şah kanadını kapatıp kendi planına devam etmek istiyor ama bu hatalı bir hamle. Fakat Grischuk fırsatı kaçırıyor. Grischuk at alır H2 ile devam etseydi, şah alır H2 yapılırsa vezir H5, şah G1, F alır G3, vezir H2 mat ister, fil H1, H2 karesinden matı engellediğinde Grischuk fil H3 hamlesiyle
saldırısını devam ettirebilirdi. Grisçuk alet geride olsa bile Carsen'in şahı kötü konumda olduğu için ve Grisçuk etkili bir saldırısı olduğu için Grisçuk'un hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Nerede kalmıştık? F3. At F6, at istekten çıktı. G4. Carsen şah kanadındaki dikeyleri kapalı tutarak şah kanadından gelecek saldırıları engellemek istiyor. Sonrasında piyon önde yavaş yavaş kazança yürüyebilir. H5. G4'e saldırarak dikeyleri açmak istedi. H3. G4'ü destekledi. H alır G4. H alır G4. Grisçuk H dikeyini açmayı başardı ama H dikeyinde etkili bir saldırı oluşturulamıyor. Saldırı bitmiş gibi gözükse de artık geri dönüş yok. At alır G4. Grisçuk'tan harika bir at fedası geliyor. F alır G4. Fil alır G4. Şah kanadını tıkayan piyonlar tahtadan kaldırıldı. Kale istek altında. Carsen bu konumda kaleyi oynayarak tempo kaybederse Grisçuk kale E6 devamında kaleyi G7 H dikeyinden şah kanadındaki saldırıya dahil edecek. At F2 çift ünlem. Carsen kaliteyi bırakıyor. Atı savunmaya getirdi. Bilgisayar bu konumda fil alır D1 ile kaliteyi al diyor ama fil alır D1, vezir alır D1'den sonra Grisçuk'un şah kanadında oluşturduğu saldırının etkisi azalacak. Fil E6, Grisçuk fili oyunda tutuyor. G4 karesini boşalttı. G4 ile saldırıya devam etmek istiyor. Vezir E2, rakibinin G4 sürüşünü engelledi. Vezir G6, G4 sürüşünü hazırladı. Fil F3, A5. Vezir kanadında yeni zayıflıklar oluşturmak istiyor. Fil H5, şiş atıyor ama Carsen'in amacı veziri pasifleştirmek. Vezir H7, Şah G2. İşte Carsen'in farkı burada ortaya çıkıyor. Fil alır E8 ile kaliteyi almakta Carsen'e üstünlük veriyordu ama Carsen konumu en doğru şekilde savunuyor. Zaten materyal olarak önde. Şu anda saldırıyı püskürtmek ve devamında sakince oyunu kazanmak en iyi seçenek. G4, F3 ile şah vezir çatalı atmak istedi. Fil alır G4, vezir G6. Fili açmaza aldı. Kale G1, açık G dikeyinde rakibini karşılıyor. Şah F1 ile şahı güvenli konuma getirmeyi planlıyor. A4, Şah F1, şah açık G dikeyinden ayrıldı. A alır B3, A alır B3. Grisçuk A dikeyinden kalesini aktifleştirdi. Kale EB8, ver B3'ü. Fil alır E6. Carsen değişimlerle üzerindeki baskıyı azaltıyor. Vezir alır E6. Vezir G4. Vezir G7'den matı ve vezirleri değişmeyi istedi. Grisçuk vezir değişimlerinden kaçınırsa Carsen kale D7 ile saldırısını güçlendirirdi. Vezir alır G4. Kale alır G4. Vezirler değişildi. Carsen dümdüz biat önde. Burada B3 almaya fırsat yok. Kale D7 inme isteği var. Kale B7. Carsen'in 7. yataya inmesini engelliyor. B4. Şah F7. G dikeyindeki açmazdan çıktı. Kale D6. Ver C6'yı. Fil F8. Kale alır C6. Fil alır C5. Kale alır C5. Kale alır B4. Carsen kale alır E5 ile devam ediyor ve Grisçuk oyunu terk ediyor. Oyun yeterince sadeleşti. Artık denenecek bir şey kalmadı. Carsen F piyonunu da düşürecekti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.